Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5 dakikada yapabileceğiniz pasta tadında muhteşem bir kek hazırladım. Mikser kullanma derdi olmadan sadece karıştırıp döktüğümüz ayvalı bir kek tarifidir. Ve kesinlikle mikser kullanmaya gerek yok diyorum. Muazzam bir şekilde çok güzel kabarıp ayvaları ise harika kokusuyla aroma veriyor. Biz çok beğendik. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Ve hemen tarifime geçiyorum. Bu tarifim için küçüklü büyüklü 3 tane ayva kullanıyorum. İlk olarak ayvaların kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğrayıp hazırlayacağım. Ayvalar organik olduğu için biraz ezilmiş ama hiç sorun değil, tatları gayet yerinde. Bu şekilde ayvayı soyunca dörde bölüyorum. Ve içinin çekirdekli kısımlarını temizleyip böyle ince dilimler şeklinde doğruyorum. Ayvanın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre 2 tane veya bir tane de kullanabilirsiniz. Bizim ayvalar biraz küçük olduğu için ben 3 tane anca yeter diye düşündüm. Bir de illa ayva olması şart değil. Elma, şeftali, mandalina aslında birçok meyveden hazırlayabileceğiniz harika bir kek tarifidir. Ayvaların içinde doğrayıp hazırlayınca kullanacağım tepsimi hazırlıyorum. Pişirme kağıdını avucumun içerisine sıkıştırıp iyice buruşturuyorum. Sonra borcamın içerisine yerleştirip ayvaları dizeceğim. Böyle pişirme kağıdını buruşturursanız tepsiye yerleştirirken kayıp bozulma yapmaz. Onun için de çok rahat bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Ayva dilimlerinin iç kısımlarını yani düz tarafları tepsinin kenarlarına gelecek şekilde yerleştirip diziyorum. Bir katını dizince ikinci katını özellikle aralarındaki boş kısımlara bırakarak tepsinin tabanını tamamen kaplıyorum. Gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi de aralarına küp küp doğradığım tereyağından bırakıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez, ikisi de güzel oluyor. Ardından 3 yemek kaşığı toz şekeri üzerine gezdirerek serptiriyorum. Kek pişerken bu serptiğim şekerler eriyip karamelize kıvamını alıp kızaracak. Ayva ile de birleşince enfes aroma ve muhteşem bir kokusu oluyor. Evet, şimdi de sıra geldi kek hamurunu hazırlamaya. Çırpma kabına 3 tane yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alıp biraz karıştırıyorum. Diğer kekler gibi şeker eriyene kadar karıştırmamıza gerek yok. Sadece yumurtalar dağılması yeterli. Hemen şipşak karıştırınca üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı dolusu un, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip çırpma teli ile şöyle hemen çırpıyorum. İçerisinde hiç topak kalmayınca olmuş demektir. Bu işlem 1 dakikanızı bile almıyor. Gerçekten çok pratik bir kek. Özellikle öğrencilerimizin işine çok yarayacak bir tarif diyorum. Hazırladığım kek hamurunu ayvaların üzerine eşit olacak şekilde gezdirerek döküyorum.
Sonra hafif sallayıp ayvaların aralarına hamurun girmesini sağlıyorum. Böyle hazırlayınca artık fırına verebiliriz. 3-5 dakika önceden ısıttığım 180 derece fırının en alt gözüne bırakıp pişiriyorum. Borcamlarda altı biraz geç pişirdiği için dediğim gibi en alt gözüne bıraktım. Toplamda benim fırında 25 dakikada pişti. Fakat tabanının daha güzel kızarmasını istediğimden dolayı 20 dakikanın sonunda üst derecesini kapatıp sadece alttan ısı vererek bir 5 dakika daha pişirdim. Sonuç mükemmel oldu. Yani az önce de söylediğim gibi 25 dakikada pişti. Ama her fırın farklı pişirebilir. Onun için de kesinlikle 20 dakikadan öncesi fırının kapağını açmayın. 20 dakikanın sonunda kabarması bitiyor. O zaman dilediğiniz şekilde açıp kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere ters çevirip borcamdan çıkarttım. Şimdi de pişirme kağıdını kolay bir şekilde alıyorum. Evet, sonuç şahane ötesi bir görüntü. Of, bakar mısınız ne kadar güzel kızarıp pişmiş. Son olarak bir yemek kaşığı pudra şekerinin üzerine bir çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırdım. Ve kekimin üzerine serpiyorum. Evet, kekim soğumadan hemen pudra şekerini serptim. Daha sıcağı çıkmadı fakat ben içinde sizlere göstermek istiyorum. Ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bence bu tarifimi kaçırmayın diyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.